Merhaba, CNN Türk ekranlarında Her Şeyden Önce programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ali Şahan. Bugün çok değerli bir konuğumla birlikteyiz. Kendisi estetik plastik cerrahi uzmanı Doktor Ahmet Dilber. Hoş geldin Ahmet. Teşekkürler, hoş bulduk. Bugün senin en çok yaptığın ameliyatlardan bir tanesiyle konuyu açalım. Burun ameliyatı. Eskiden böyle sadece çok böyle ünlü, popüler insanlarda görürdük burun ameliyatlarını. Son dönemlerde herkes burun ameliyatı yaptırmaya başladı. Bunun nedeni nedir? Öncelikle 1960'lı yıllardan beri yapıla bir operasyon bu. Fakat dediğiniz gibi eskiden sadece göz önünde bulunan popüler insanlar yaptırırken son dönemlerde birçok insan bu taleple bize başvuruda bulunuyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi şu anda ameliyat sonrası konforun eskiye nazaran çok daha iyi olması, kemiği kırarak, çekiçle vurarak müdahaleler yapılırken şimdi daha kontrollü aletlerle, ultrasonik cihazlarla veya mikro testerelerle kemik müdahaleleri yapılabiliyor. Veya eskiden gazlı bezle tamponlar burun içine yerleştirirken ameliyat sonrası, şimdi silikon tamponlar veya bazı hastalarda hiç tampon kullanımına gerek olmadan ameliyatlar yapılabiliyor. Ve ameliyat sonrası sürecin rahat olması, çevresinde yakınları da görünce hastanın teşvik edici olmuş oluyor. Bir diğer etken, şu anda sosyal medyanın çok aktif olarak kullanılması nedeniyle insanlar çok fazla fotoğraf çekiliyor. Ve fotoğraflarda deformitelerini daha çok fark ediyorlar. Bundan dolayı da hocam ben işte yandan hiç fotoğraf koyamıyorum gibi nedenlerle başvuruda bulunabiliyorlar bize. Bu da bir diğer etken sayılıyor diyorsun. Evet. Peki herkese standart bir burun mu yapılıyor? Bu burun kişiye göre nasıl ameliyatı planlıyorsunuz? Kriterleri var mı? Öncelikle bütün estetik ameliyatlarda, burun estetiği de buna dahil, ameliyatın kişiye özel olarak planlanması gerekiyor. Örneğin yani 1,50 boyundaki bir hanımefendiyle 1,90 boyundaki bir erkeğe aynı tarzda bir burun yapamazsınız. Veya mesleği, kişilik özellikleri, hastanın beklentileri hepsinin baz alınıp buna göre bir plan belirlenmesi gerekiyor. Ama netice olarak amacımız her zaman yapılan burun doğal olsun, natürel bir görüntüsü olsun, estetik ameliyatı olduğu çok belli olmasın. İnsanlar hastayla konuştuğu zaman ya sen burnundan estetik ameliyat mı oldun demesin. Yüzdeki diğer yapılarla uyumlu olsun. Alın, çene, elmacık kemikleri gibi. Ve sanki eskiden beri o burunla yaşıyormuş gibi yüzünde doğal olarak durması gerekiyor. Yani şöyle mesela ben geldim. Burnum çok iyi sayılmaz ama yani o yüzden geliyorum yani senin yanına. Ben bu ünlünün fotoğraftaki şu ünlünün burnundan istiyorum dediği zaman hastaya nasıl yaklaşıyorsun? Öncelikle hastaların beğendikleri burunları, popüler insanlardan veya çevresinden beğendikleri burunları göstermesi benim hoşuma gidiyor. Çünkü burada hastanın beklentilerini algılamış oluyoruz. İkincisi de hastanın beklentisinin gerçekçi olup olmadığını görmüş oluyoruz. Çünkü bazı gösterdikleri burunlarda kendi burnundan ortaya çıkabilecek sonuçla hiç alakası olmayan burunlar da gösterebiliyorlar. Örneğin çok büyük, kalın derili, kaba bir burun yapısına sahip bir hasta çok küçük boyutlu bir burnu ben bunu istiyorum gibi talepte bulunabiliyor. Ona bunun mümkün olmayabileceğini, bu ameliyatın kıkırdak ve kemiklerle ilgili bir operasyon olduğunu, cilt yapısının özelliklerinin uygun olmayabileceğini veya gösterdiği kişideki alın, çene, yüz hatlarının o kişide benzer özelliklere sahip olmadığını ve o burnun yapılırsa ona yakışmayacağını belirtmek gerekiyor. Belirtmek gerekiyor. Peki şimdi değişen bazı durumlar söz konusu oluyor mu? Mesela hani coğrafyaya göre de mesela burnun kalınlığı, kemiğin büyüklüğü, derinin kalınlığı yani değişiklik ona göre hani bu coğrafyadaki burunlar şöyle diyebiliyor muyuz? Ve bu ameliyatta
Hani bu değişikliğe göre nasıl değişiyor? Herkes standart bir ameliyat mı yoksa kalın deriliğe farklı? İşte çok fazla büyük buruna, kemikli buruna farklı. Nasıl yaklaşıyorsun? Öncelikle coğrafi özellikler çok fazla değiştiriyor. Bize yurt dışından başvuran hastalarda özellikle mesela uzak doğudan başvuran bir hastadan, Çin'den, Japonya'dan hasta burun kökündeki basıklıktan, burnunun hacminin küçük olmasından dolayı başvururken Orta Doğu'dan gelen bir hasta mesela burnunun büyüklüğünden, kemerinden dolayı başvurabiliyor. Veya Afrika kökenli hastalarda burun tabanının genişliği Evet. söz konusu olabiliyor ve onlar daha çok burnun daraltılmasının ve hacmin yanlardan azaltılmasını talep edebiliyorlar. Bildiğim kadarıyla bir sürü ameliyat var. Burun Evet. teknikleri Bu içeren, farklı teknikler içeren. Tabii. Bu hastaların her birine de farklı teknik uygulanabiliyor. Dolayısıyla hepsine hakim olmamız gerekiyor. Farklı teknikler normal standart bir burun ameliyatında da bir sürü farklı teknik olabilir. Özellikle kemiği şekillendirme ile ilgili bir sürü farklı yöntem adlandırması Buna var. da hakimiyet çok önemli diyorsun değil mi? Evet. Peki yurt dışında dedin diye merak ettiğim için soruyorum. Neden çok Türkiye'de bu burun konusunda sağlık turizmi çok fazla, hastalar Türk doktorlarını tercih ediyor? Ülkemizde gerçekten yurt dışından çok ciddi bir hasta başvurusu söz konusu. Burada en önemli etken yetkin cerrah sayımız çok fazla. Bu ameliyatı yapan çok fazla cerrahımız var ve dünya çapında bilinirliği olan isimler ve tecrübe olarak da ülkemizde bir sürü tarzda burun yapısı var. Bu nedenle de konuya hakim olan cerrah sayısı çok fazla. Hastalar da başarılı sonuçları gördükçe Evet. ülkemize tercih ediyorlar bu konuda. Bir diğer nedeni de ülkemizde sayıca da çok fazla ameliyat yapılıyor. Bizim insanımızın çalışkanlığından kaynaklanıyor olsa gerek. Dolayısıyla da yurt dışındaki bir hekimin 5-6 yılda ulaştığı tecrübeye bizim ülkemizde çok daha Bir erken senede ulaşılabiliyor. ulaşılabiliyor. Peki daha çok kadınlar mı erkekler mi senin hastan burun konusunda? Ve bu ameliyat farkı var mı bu konuda? Kadınlara uygulanan, erkeklere uygulanan ameliyat teknik farkı var mı? Evet, yine çok güzel bir soru. Estetik ameliyatlara her zaman kadınların başvurusu daha fazla oluyor tabii ki. Bu eskiden biraz daha kadın oranı yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama günümüzde erkeklerin de talebinin arttığını görebiliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler aktardın bize. Ben gerçekten çok faydalandım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Evet efendim, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın, sağlıcakla kalın.